Efendim, ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, hep derim ya, okumadan geçen 2 günde konuşmamız tadını kaybediyor. Bugün hem konuşması çok tatlı hem de kalemi çok iyi olan bir yazar, aynı zamanda duygusal iletişim koçu bizlerle beraber, Seda Diker. Aslında imkansız yoktur diyor son kitabında. Biz o imkansızları imkanlı kılacağız bu sohbetimizde. Genç gözükmek, ilerleyen yaşa rağmen, yani yaşımız yaş alacağız ama genç gözükeceğiz. Bunu nasıl başaracağız? Evet, çok yolu var ama bir numaralı yolu duygular, biliyor musunuz? Duygular mı Evet. genç yani kremler falan hikaye mi? Hikaye değil, hayır. Kremler de ama bir numarada duygular. Kim söylüyor? Bilim söylüyor. Epigenetik bilimi söylüyor. Bilimden yola çıkarak anlatıyorum ben bunu. Ama iç duygumuz var ya, mesela şundan bahsetmiyorum. Sabahleyin işte kalkıyoruz, ne kadar güzelim, ne gencim, kendi bedenime konuşuyorum. Ama aslında göbeğimden nefret ediyorum. O sayılmaz. Onu görmüyoruz aşağıda. Bunlar sayılmaz. Ben gerçekten, benim için mesela Güneş, dünya Güneş'in etrafında 58 kez döndü, 59'uncuyu dönüyor. Ama benim iç yaşım 35, organ yaşım 40. Ölçtürdüm, ben baktırıyorum sürekli. Siz az önce çaktırmadan yaşınızı mı söylediniz? Evet. Yani kadına yaş sorulmaz ama Güneş 58 defa mı döndü dediniz? 58 defa döndü dünya Güneş etrafında. 59'dayım şu anda. Siz maşallah, subhanallah 59 yaşında mısınız? Evet. İşte ben gerçekten hayatın içinden gerçek insanları istiyorum programıma. Neden biliyor musunuz? Hiç 59 yaşında gibi gözüküyor mu? Çok teşekkür Maşallah, ederim. nazarım değmez inşallah. Yok, bir şey olmaz. Çok teşekkür ederim. İç enerji çok önemli ama asıl önemlisi, ben hep duygu temizlerim. Hep duygu temizlerim. Kaç günde bir? Ne kadar zaman süreyle? Haftada 2 mutlaka. Ev temizler gibi. Ev temizler gibi. Nasıl gerçekten. temizliyoruz duyguyu? Yazarak. O kadar tatlı bir yöntemimiz var ki, yazıyorsunuz. Negatifleri yazıyoruz. Sonra pozitife doğru dönmesini kendisi dönecek ama. Benim içim otomatik olarak dönecek. Yoksa zorlamayacağım. Çok negatif yazdım, şimdi de pozitif yazayım değil. Gerçekten bunu içimden geldiği gibi döktürerek yazacağım. Bir bakıyorum ki pozitife dönmüş. Bir de şu var. 2 tip duygu temizliği var. Bir tanesi çok kalıcı. Orada egolarımı da yakmam gerekiyor. Biraz elimi taşın altına koyacağım. Öyle bedavadan duygumu değiştirdim, 2 yazdım. Bunlar Olmuyor hayal. mu? Bunlar Peki hayal. böyle gün be gün, an be an gidelim. Mesela şu dakikadan itibaren bakın, bugün yeni bir bilgi daha öğreniyoruz. Evi temizliyorsun, arabanı temizliyorsun. Seyircime soruyorum. Sevgili hanımlar, önce tabii kadınlardan başlıyorum. Niye burada biraz hemcinslerime torpil geçiyorum? Çünkü kadın değişirse dünya değişiyor. Değil mi? Kesinlikle. Kadın değişirse çocuk değişiyor, koca değişiyor, aile değişiyor, toplum değişiyor. Hadi gelin bugün duygu temizliği yapalım. Süper. Harika. Nasıl başlayalım? Yani ne yazalım? Hissettiklerimizi mi? İlk önce bir kağıt kalem, bir defteriniz olsun lütfen. Negatif, canınız ne istiyorsa yazacaksınız. Diyelim ki ben birine kızdım Tamam. ya da suçlu hissediyorum. Ben onu itiraf edeceğim. Deftere yazacağım ama bunu tepki olarak yazın, olur mu? Mesela ben kızdığımda kızgınım, sanıyorum üzgünüm filan gibi şeyler yazarsam bir işe yaramaz. Ya Nasıl da olayı yazacağız? yazarsam olmaz. Allah Tepki seni beter vereceğim. etsin. Bugün çok üzüldüm. Söylemek gibi Boyun olmasın. devrilmesin. Yani içinizden ne Böyle mi geliyorsa. gerçekten? Evet. Bir espri yapıyorum ama. Yok doğru ama. Yani ben tepkimi vereceğim, sonra yırtıp atacağız. Onları tutmak istemiyoruz. Onu yırtıp atıyoruz. Ben bir rahatlıyorum ya. Ondan sonra 2 tane şey yapın lütfen. 1, size coşku veren çok güzel bir müzik açın. Ay, bu çok etkili, biliyor musunuz? Evet. Bu gerçekten çok etkili. Ben artık öyle müzikler dinlemeyi bıraktım. Beni aşağıya çekecek. Evet, bakın vücut genç kalmak için çok basit bir matematiği var. Haz veren duygular gençleştiriyor, acı veren duygular yaşlandırıyor. Evet, bu kanıtlanmış bir şey. Öyleyse ben haz verici, güzel, böyle neşe veren şarkılar dinleyeceğim. Belki dans edeceğim. Belki eğer kadınsam kendimi şımartacağım, kremler süreceğim.
En güzel kıyafetimi giyeceğim. Bakın bunun pahalı falan olması gerekmiyor. Canım ne istiyorsam en mutlu olduğum. İkinci yapacağınız şey evde bir kediniz, köpeğiniz, bebek, bir çocuk, sevdiğiniz, en sevdiğiniz kim varsa lütfen ona sarılın. Yalnızsanız çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı arayın, seni seviyorum deyin. İşte bu kadar, 2 tane. Bir, duyguyu doğru aktarmak. Evet. Ben şuradan şunu da çıkartıyorum. Bakın, diyelim ki birine kızdınız ve içinizde yaşıyorsunuz. O duygu bizi hasta ediyor. Evet. Sizin yönteminiz galiba onu tahliye ediyoruz aslında. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Ama Hani gidip kişiye yüzüne, değil. gidip yüzüne söyleyip de kavga çıkartmak yerine Evet. alıyorsun bir beyaz kağıt, ağzına ne geliyorsa yazıyorsun. Evet. Dedikodun da olmuyor. Evet. İşte bu kadar. Dedikoduya da bahal vermiyorsun. Kesinlikle. Yanlış Evet. anlaşılma da yok. Evet. Peki bu gerçekten yani yazmak, oraya yazmak, yazdıktan sonra yırtıp atalım mı, külünü bir yere bırakalım mı? Öyle bir şeyler var mı, ritüeller? Yırtıp atmak yeterli. Yani yok edin. Orada onun enerjisi durmasın. Bu kadar. Böyle yakmak, makmak gibi öyle ritüeller ben hiç uygulamam. Yırtarım, atarım önümde durmasın diye. Bana hatırlatmasın diye. Mesela affetmek de çok güzel bir konu. Affetmek de arkadaşlar ben bunu niye affedeyim, ödeme istiyorum diyoruz ya. O ödeme buraya gelecek ama nasıl? İlahi adaletle gelecek. Ben ayağımı çekersem geliyor ilahi adalet. Ben almaya çalışırsam intikam olmuyor. Affetmek demek negatif duyguyu taşımayayım ki yaşlanmayayım. Taşımayayım ki hastalanmayayım. Hücrelerim negatif etkilenmesin demek. Bu negatif enerjiyi atayım. Bir daha yapmasına müsaade etmeyeceğim. Sıkı bir sınır çizeceğim. Bu da çok Zaten değil önemli. mi? Eğer bir kişi seni bir kere kandırıyorsa bu onun hatası. Tabii. Seni 2 defa kandırıyorsa O benim hatam artık o benim hatam oluyor. Evet. Tabii. Hiç bugüne kadar böyle düşünmemiştim biliyor musunuz? Yani yüzümdeki çizgilerin, saçımdaki akların, duygularımla bu kadar örtüştüğünü bilmiyordum. Ve bu bilim. Yani artık kanıtlandı. Ben bunu Doktor Bruce Lipton'dan dinliyorum. Herkes belki biliyordur yani. Herkesin bildiği epigenetik bilimi artık sadece o söylemiyor. Herkes söylüyor. Duygularımız ve düşüncelerimiz birbiriyle hizalandığı zaman biz komut veriyoruz. Herkese, sevgilime de komut veriyorum. Hem de hiç konuşmadan. Bakın ne kadar güzel bir konu. Bedenime komut veriyorum, hücrelerime komut veriyorum. Hiç konuşmadan, sesli değil. Bu sesli değil. Veya bir projedeyim, bir işte ya da bir müdürüm var, aram bozuk. Ona hiç muhatap olmadan istediğim mesajı verebilirim. Nasıl? Bu kalbimle zihnimi birbirine hizalayarak, düşüncelerimle duygularımı pozitif, haz veren duygularla pozitif düşünceleri birbirine hizalayarak, aynı anda yaparak. Vallahi düşünüyorum. sevgili seyircilerimiz, düşüncelerimize dikkat edelim de kaderimiz olmasın. Oluyor ki. Biz bilmeden negatiften bunu yapıyoruz. Allah Bozuyoruz Allah. zaten. Bir de şunu duydum ben mesela, bu da doğru mu? Çocukların değişmesini isteyen anneler ekran başında mı? Hani bazen deriz ya, anneler için de çok ilginç. Bazen çocuk çok iyi bir huydaysa aynı Evet. bana benziyor deriz. Çocuk kötü bir huydaysa tıpkı babası deriz. Şimdi çocuğunun değişmesini isteyen anneler ekran başındaysa biliyor musunuz ki aslında değişim bizde başlıyormuş. Evet. Değil mi? Evet. İşin aynen. anahtarı orada. Evet, aynen öyle. Şimdi ben her daim annelik veya çocuktan sınandım demeyeceğim. Çünkü çocuğum sapasağlam. Çok şükürler Çok olsun şükür. ancak doğurmakta zorlandım. Hamile kalmakta zorlandım. Sınavda oradan başladı. Sonra da yavaş yavaş işte genetik olarak ailede bazı faktörler var. Bunları nasıl değiştirebilirim diye düşüne tabii ki okudum. Çok okudum, çok eğitim aldım. Bu konuda Amerika'da eğitim aldım. Yurt dışına üşenmedim gittim. Şimdi bu kitapta da yazdım. Aslında imkansız yoktur da asıl bunu anlattım. Ben hamile kaldığımda bebeğimin bazı hücreleri, kök hücreleri özellikle benim bedenimde dolaşmaya başlıyor. Neden? Anneyi koruyacak ki bebek sağlıklı olsun. Ve doğum yaptıktan sonra bu hücreler bende kalıyor. Yani çocuğumun genetik her şeyi bende, DNA'sı bedenimde ben ölene kadar. Eğer ben hayatımı kötü yönetirsem,
genetik olarak yanlış bilgi verirsem, negatif düşünce duyguya saplanırsam çocuğuma geçiyor. Bendeki hücre aynı anda onda da var. Ben komut vermiş oluyorum. Hiç denediniz mi, baktınız mı? Annenize o kadar nefret de etseniz etmeyin. Anneleri seviyoruz, başımızın tacı ama hata da yapabilirler, onlar da insan. Tabii. Ama bir sürü acı çekmiş olabilir, hata yapmış olabilir. Bunu asla yapmayacağım diyoruz. Bir süre sonra yapıyoruz. Yaparken buluyoruz. Sebebi bu. Doğru. Çünkü benim genlerim de onda. Şimdi biz bunu hep yapıyoruz ama bilinçsizce. Ben de bu kitapta bilinçli olarak bunu nasıl değiştireceğimizi öğrettim. Nasıl değiştireceğiz? Çok zor ama burada bu kitabı alıp okursanız. Alın, şöyle kitabı alın okuyun. Ama bize burada derler ya bir Yapacağım. hap bilgi verin lütfen. Yapacağım. Ama şunun müjdesini vermek istedim. İçinde bir mini meditasyon okudum. Kare kodla onu dinlediğinizde beyazlarınız mı var? Renklendirebilirsiniz. Evladınız mı var? DNA'sına etki edebilirsiniz. Bunu okudum. 10'ar dakikalık, 15'er dakikalık meditasyonlarla kolayı var yani. Ama şimdi ben size burada elbette ki kimseyi kırmam. Tabii ki de burada çok minik bir anlatacağım. Ama onun müjdesini vermeden edemedim. Müthiş. Yani. Başucu kitabım olacak söyleyebilirim. Kesinlikle. Şimdi bakın ben 59'um artık. Bende beyaz görüyor musunuz? Bakın. Bende dip boya yoktur. Hakikaten. Sadece röfle var. Bu benim saçım. Yok beyazım. Düşünceyle mi yok ettiniz? Evet. Yani ben o konuyu çalışan Ne birisiyim. düşündünüz? Beyazlarım yok. Nasıl düşüneceğiz? Hayır, onları renklendiriyorum ben. Nasıl? Güçlü bir duygu ve düşünceyle bir arada, coşkuyla. Benim için önemli olan coşku. Bakın, neyi hissetmesini istiyorsanız çocuğunuzun, öncelikle siz hissedeceksiniz içeride. Örneğin özgüven mi? Özgüveninizi takının, ondan sonra onu hissedin. Ondan sonra çocuğunuzun kök hücrelerini kalbinize davet edin. 5 dakika sürecek. Coşku verin. Neden biliyor musunuz? Teknoloji bunu kopyalıyor. Yüksek şekilde enerjiyle bombardıman ediyorsunuz ki biyofotonlar harekete geçiyor. Sonra onları çocuğunuzun bedenine doğru yollayın. Bitti, bu kadar. Bunu sürekli tekrar edin. Kaç gün? 21 tekrar minimum. Gece gündüz sabah akşam? Fark etmez. Ne zaman hissediyorlarsa. O coşkuyu hissetmeden olmaz ama. Yani bir Kendi şey söyleyeyim mi? Sadece ve sadece çocuğum için bile bunu yaparım biliyor musunuz? Evet. Yani çocuğumun değişeceğini, gelişeceğini, ona Evet. iyi geleceğini bilmek bile Evet. beni bu işi yapmaya iter, motive eder. Evet. Evet. Yani sevgili kadınlar, sevgili anneler, biz değişirsek dünya değişiyor. Evet. Öyle. Neyle başlasak? Önce kırışıklıklarla mı başlasak, saç beyazlarıyla mı başlasak? Saç beyazı. Çünkü en kolayı o. Çok kolay Nasıl ya? saçları. Beyazları tekrar renklendirmek çok kolay. Sadece onun görüntüsünü ve hissini. Bakın, en kolay şey şu. Hepsinin renkli olduğu anıya gidin. O andaki bedende olun, o duyguyu hissedin ve bugüne gelin. Bu kadar. Bu kadar. Evet, bu kadar. Ama duyguyu yapamazsınız, mış gibi olursa olmayacaktır. O içine girmek, hissetmek lazım. Tabii. Tabii. İşte onu ben sesimle yönlendiriyorum meditasyonda. Vallahi. Yapabilenler yapsın, yapamayanlar bunu okuyup dinlesin. Evet. Diyorum ya, başucu kitabım olacak. Evet. Gün gelip birisi bana saçındaki beyazları düşünce gücünle yok edeceksin dediğinde nasıl hadi canım derdim ama görüntü Evet. de ortada. Evet, ben canlı örneğim. Zaten kendi uygulamadığım hiçbir şeyi öğretmiyorum gerçekten. Önemli bir şey bu. Seda Diker bize neyi anlattı bugün? Aslında imkansız yoktur. İmkansızı imkanlı kılmak vardır. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ya gerçekten sizi tanıdığıma çok sevindim. Ve Ben şu de günden öyle. itibaren de hem yüzümdeki kırışıklıkları hem saçımdaki beyazları ama her şeyden öte evladımın geleceği için bu duyguları önce kendi beynimde şekillendireceğim. Sonra da onu aktaracağım. Siz keyifliydi. zaten mükemmelsiniz gerçekten. Çok teşekkürler. genç, güzel, pırıl pırıl. İhtiyacınız olmasa da istediğinizi yapın, uygulayın. Sizi seviyorum, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoşça kalın.